Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte motif çalışması yapacağız. Ekranda gördüğünüz motifleri bakın farklı renklerden ben denedim. İsterseniz kışlık TV battaniye, bebek battaniyesi motif olarak örgü yeleklerde vesaire kullanabilirsiniz. İsterseniz yazlıklarda yine TV battaniye, bebek battaniyesi, çift kişilik battaniye veya diğer tasarımlarınızda örgü, yelek, hırka gibi tasarımlarınızda kullanabileceğiniz şekilde ayarladım ve sizlere daha önceden yapmış olduğum motifleri şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bakın şu benim kullandığım buradaki ipim koton tarzı ip. Daha böyle yazlık. Bu ipim ise yün ipi arkadaşlar. Bakın zaten belli oluyor hafif tüysü. Bu tüylü değil. Ama bu tüylü arkadaşlar. Ona göre nasıl durduğuna bakın diye. Hani duruşuna bakın. Ona göre ne yapmak istiyorsanız tamamen siz belirleyebilirsiniz. Şimdi bir sonraki yapacağım da amigurumi ipinden yapmış olacağım ben. Bakalım nasıl olacak. Aradaki farkı görmüş olursunuz. Evet. Başlarken ipimin kalınlığına göre tığımı ayarlayacağım. 2,5 milimetre tığ kullanacağım. Ve bu arada arkadaşlar şu an beni izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Şimdi burada başlarken iki renk kullanacağım. Birincisi benim böyle hafif açık renk pembe ve pembe benim ana rengim olacak. Şurada ise krem rengi bir ip kullanacağım. Zaten buraya çok az gidiyor. Şöyle bir ipim var elimde. Onu kullanacağım. Başlarken ana renk ipiniz hangisi ise elinize onu alın. Şöyle bir sihirli halka yaptıktan sonra içerisine girip 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi aldım. Adım adım anlatacağım. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım için faydalı bir video olacak inşallah. Şimdi 3 zincirimden sonra tığıma ilmeğimi aldım. Halkamın içerisine geçerek 2 ilmeğimi bir çektim. Burada 2 ilmeğimi bir çektim. İlmeğimi tekrardan aldım. Halkanın içerisine ikinci kez girerek 2 ilmeğimi bir çekip 2 ilmeğimi bir çektim. Bakın burada 1, 2, 3 tane. Şu 3 tane çektiğim zincirde ikili trabzandan sayalım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi tekrardan alıp halkanın içerisine girerek burada yine ikili trabzan yapacağım. 1, aynı şekilde ikinci kez aynı şekilde ilmekleri ikişerli ikişerli ikili trabzan şeklinde üçerli grup halinde toplamda 4 adet olacak. Fakat burada renk değişimi yapacağız. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bu kısımda ilmeğimi tekrardan aldım. Bu iki ilmeğin arasından krem ipimi geçirerek burada 1, 2 tane zincir çektim. Şimdi bu iki tane üçlü ikili trabzan şeklinde 2 tane grup oluşturdum pembe renkten. Şimdi 2 tane de krem rengiyle oluşturmuş olacağız. Araya 2 zincir, köşelere 2 zincir çekiyorum. 1, 3 tane ikili trabzan, 2, bir adet daha yapıyorum. Ve 3. Tekrardan 1, 2 zincir çektim. Halkamın içerisine geçerek dördüncü üçlü grubu oluşturmuş olacağız. 2. Bakın burada şimdi renk değişimi yapacağım. İpimi bırakıyorum. Pembe ipimi alarak şu şekilde tığıma ipimi doladım. Şimdi burada çektiğim 3 zincirin tepesindeki yuvaya giriş yaparak burada 3 tane ilmeğimi bir çektim. Bakın tam köşeye denk gelmiş oldu. Tekrardan boşluğun içerisine girerek buraya bir sık iğne yapacağım. Tamamen kapatmış oldum. 2 adet pembe, 2 adet bu şekilde krem rengini oluşturduk. Benim ana rengim pembe ipim. 1, 2 tane zincir çektim. İlmeğimi tekrar alıyorum. Buradaki boşluğun içerisine geçerek ikili trabzan oluşturdum. Zincir de sayarsam 1, 2, 3 adet. Bir zincir çekiyorum. Hemen karşı köşeye aralara bir zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı köşemize 3 adet daha
ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Bundan sonra araya bir zincir çekip ilmeğimi tekrardan alıp 3. köşeye girişimi sağlayarak burada 1 2 3 adet ikili trabzan yaptım. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Aynı 3. köşemize giriş yaparak buraya tekrardan bu sefer 2 tane arkadaşlar. İkili trabzan yaptık. Üçüncüsünü bu köşeye yapmıyorum. Bakın. Burada dipte duran ilmeğe girişimi sağlayarak aslında 3. kısma ikili trabzanımı bu şekilde yaptım. 1 2 ve 3. Burayı şöyle açıklayabilirim. Şimdi bu kısımda bakın şöyle trabzanlarım denk geleceği için fazla potluk oluşmasın diye bu kısım köşelere hep 2 adet trabzan yerleştireceğiz. Dantel kısmına bakın buraları 3 adet, burada 2 adetle başlıyoruz. 2, buralar 2, burası 2. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi 1 düz trabzan olduğu zaman 2 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmeğimi aldım. 1 2 3 adet bu şekilde trabzanımı yerleştirdim. İlmeğimi alıyorum. Bakın ne demiştim bu köşede? Yine bu trabzanım şurada ne yapmıştık? 2 adet ikili trabzan. Yine bitirirken de 2 adet ikili trabzan yapacağım. İçten götürmeye çalışın. Temiz görüntü olsun arka tarafta. Özellikle arka tarafa kumaş vesaire hani diktirmeyen arkadaşlarım bu kısmı temiz çalışsınlar. Sadece örgü ile kalsın diyen arkadaşlarım. Şimdi bakın burada 2 tane yaptıktan sonra hemen ilmeğimi aldım. Çektiğim 3 zincir 2 zinciri tepesindeki yuvaya girişimi sağlayarak burayı kapatmış oldum. Aynı noktanın içerisine şöyle girişimi sağladım ve bir tane sık iğne yaptım. Şimdi pembe rengimle yine devam ediyorum. Bakın buradaki mantık bir krem, bir pembe, bir krem. Şu sıraya geldiğimde ipimi burada değiştireceğim. Krem rengi olacak. Burası dantel kısmı hep ana rengimle yani pembe rengimle devam etmiş olacak. Şimdi 1, 2, 3 adet ikili trabzan, araya bir zincir. İlmeğimi aldım. Boşluğa girerek kenar kısma 1 2 3 adet ikili trabzan yaptım. İlmeğimi aldım, bakın burada bir zincir tabii ki de. Hemen köşeye 1 2 3 adet ikili trabzan. 1 2 zincir çektim. Şurada 1 2 3 adet. Köşeyi oluşturduk. İlmeğimi aldım. Yine aynı boşluğun içerisine 1 2 3 adet ikili trabzan, bir zincirimi çektim. Tekrardan bakın son kez köşeye gelerek burada 1 2 3 adet ikili trabzanımı yerleştirdim. Şimdi bu kısımda ip değişikliği yapacağım. Hemen 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Pembe rengimi bırakıp hemen krem rengini içten yürütebilirsiniz. Yürütmeden de arkadaşlar kesip o şekilde de devam edebilirsiniz. Hemen bunu bakın ben yürütmedim. Şu şekilde bağladım. Şimdi şunu düşündüm daha yeni. O yüzden yavaşladım. Pembe rengi ip içeriden yürüttüğümüz zaman aradaki boşluklardan da bu ipler tabii ki de geçmiş olacak. Farklı renk kullandığınız zaman daha çok sırıtacak. İsterseniz arkadaşlar ipi yürütmeden buralardan atlatarak gidin. Benimki gibi. Sonrasında buralardan kesip küçük küçük düğümler atarak
Hani o şekilde bitirmiş olursunuz. Şu şekilde. İlla ki buna da bir kumaş gerekecek arkadaşlar arkasına. Hani pazen veya kumaş tarzı. Çift kişilik veya tek kişilik veya bebe battaniyelerinde. Ne yapmak istiyorsanız artık. Şimdi krem rengi ipimi alıyorum. 1-2 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Burada aynı köşeye 1-2 adet. Neden 2 adet burada olduğunu söyledim. Trabzan kısmına geçtik. Düz trabzan kısmına ve herhangi bir potluk yaşamayalım diye burada 2 tane trabzandan sonra hemen dipteki yuvaya girişimi sağlayarak ikili trabzanımı buraya yapmış oldum. Şimdi buradaki bütün yuvalara tek tek batarak ikili trabzanlarımızı burada tamamlamış olacağız. Karışık gibi duruyor. Aslında karışık değil arkadaşlar modelimiz. Çok da zevkli yapımı. Bir iki zincir çekiyorum. Bakın kenar kısmı 2 adet sağ 2 adet bir sola yapmış oldum. İkili trabzanımı ilmeğimi aldım. Hemen başlangıçtaki trabzanın tepesindeki yuvaya girişimi sağlayarak ikili trabzanımı burada başlatıyorum. Düz trabzan oluşturuyoruz. Şimdi tekrardan bakın kenar kısmına geldim. 2 adet bu şekilde yaptıktan sonra ilmeğimi kapatmıyorum. Hemen ipimi değiştirdim. Hafif de böyle çektirmeyin ip atlatırken. Bol bırakın arkadaşlar. Olabildiğince şu şekilde. Şöyle değiştirdim ipimi. Tekrardan tığıma ilmeğimi aldım. Bakın tam şuraya giriş yaparak burada 3 tane ilmeğimi bir toparladım. Aynı boşluğun içerisine şöyle bir sık iğne yaptım. Tamamen sağlam hale getirmiş olduk bu kenar kısmı. 1-2 zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa 1-2 zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan elde ettik. Bir zincir çektim. Hemen kenara. 1-2 3 adet. Burada bir zincir çektim. Tekrardan karşı tarafa geçiyorum. 1-2 3 adet. Bir zincir çektim. Köşeye geldim. Köşede herhangi bir farklılık yok. 3 adet sağa, 3 adet sola ikili trabzanlarımızı ortaya 2 zincirimizi yerleştireceğiz. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 adet. Bir zincir çektim. Kenara girerek burada kaç tane yapıyordum? 3 adet. Dantel kısmındayım çünkü şu an. 2 ve 3. Dantel kısmı dediğim kısım şurası. Düz trabzan dediğim yerde burası. Şimdi burada ne yapıyorum? Hemen bakın. Pembe rengimle devam edeceğim. Ne demiştim? Krem, pembe, krem, pembe. 2 zincir çekiyorum. Buraya 3 tane yaparken buraya kaç tane, sol tarafa kaç tane yapıyordum renk değişimi yapmadan pembe rengimle devam ettiğim zaman? Yine bakın 2 tane. Renk değişimi yaptığımda da yine aynı şekilde 2 tane. Buraya 3 tane, buraya 2 tane. Evet. Dipteki yuvadan başlayarak burada trabzanlarımı yuvaların içerisine birer adet yerleştirmiş olacağım. Evet, çok basit bir model arkadaşlar. Şık da duruyor.
Evet, tekrar bu köşeye geldim. Burada 1 2 adet trabzanımı yerleştirdim. İlmeğimi aldım. Baştaki yuvaya girişimi sağlayarak 3 ilmeğimi bir toparladım. Şimdi 3 ilmeği toparladıktan sonra bakın, ilmek almadan buraya giriş yapıp 2 ilmeğimi şu şekilde çektim. 1 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde 3 adet ikili trabzan yaptım pembe ipimle. Bir zincir çektim araya. 1 2 3. Bakın, bu arada her sıra atladığımda bu 3 adet ikili trabzanlarda her sırada bir artırma yapmış oluyoruz. Bakın, burada bir tane, kenara 2 tane, burada bir tane, 2 tane. Bu şekilde artırmalar yapacağız. Evet, bakın, tekrardan bu köşeye geldim. Burada ne yapıyorum? 2 adet krem rengimle tekrardan köşeye giriş yaptım. Hemen krem rengimi bakın şu şekilde tekrar aldım ki 2 tane ilmeğim kalsın. İp değişikliği yapacağım çünkü. İpimi tekrardan değiştirip ilmeğimi alıyorum. Kapatma her zaman bakın burada 3 adet ilmeği toplamakla tamamlanmış oluyor. Gerisinde bir tane sık iğne yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde kolaylıkla kare motifimizi çıkarmış olduk. İsterseniz tek renk çalışın, isterseniz iki renk çalışın. Ana renginiz hani farklı, buradaki renk farklı olabilir. Bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar devam edebilirsiniz. Toplamda ben 1 2 3 4 5 6 sıra yapmış oldum. Burada da 5 sıra var. Bir sıra daha gidip motifimi tamamlayacağım. Evet, bakın burada modelimi tamamladım 6 sıraya. Şimdi kenar kısımda yine ne yapıyorduk? Kenarda kapatıp artık bitirelim. 1 düz trabzan olduğu zaman 2 adet. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen tepedeki yuvaya girişimi sağlayarak şöyle ipimi kaydırdım. Sağlam olsun diye bir adet zincirimi çekip artık burada iplerimi keseceğim. Şöyle. Arkadaşlar, şimdi motif kısmını tamamladığıma göre tasarım olarak nasıl yaparsınız? Hemen onu da açıklayayım. Diyelim ki TV battaniye veya bebek battaniyesi yapacaksınız. Buradaki dantel kısmını ve buradaki dantel kısmını, diyelim 4 tane elinizde motif var. Nasıl birleştireceksiniz? Danteller bir araya gelecek. Yine hemen bakın, üçüncüsünü de şu şekilde getirdim. Burada bir şöyle bir tane daha burada olduğunu düşünün. Dantelin bu kısma gelip de tasarladığınızı düşünün. Burada kendiliğinden bir kare oluşmuş olacak. Bu düz trabzanlar dış tarafa gelecek. Sonrasında diğer diyelim mesela TV battaniye devam ediyorsunuz ya da herhangi bir battaniye. Bu 4 motifi birleştirdiniz. Sonraki 4 motifi de yine aynı şekilde buraya düz, şöyle hemen getireyim. Buraya düz trabzan gelecek. Buraya düz trabzan. Yine motifler iç tarafa gelecek şekilde 4 adet birleşiminizi sağlayabilirsiniz. En sonunda da o 4, yani bu 4 adet motifleri hepsini bir 4 olarak kenarlardan tutturup o şekilde bütün bir hale getirmiş olursunuz. Çok da güzel duruyor arkadaşlar motifimiz bu şekilde. Ben çok beğendim. Dileyen arkadaşlarım bu şekilde, bakın. Dediğim gibi bu benim kışlık yün ipim. Bu benim yazlık koton ipim. Bu da bebe ipi veya hani oyuncak ip dediğimiz amigurumi ipi arkadaşlar. Evet, videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.